Herkesten bugün sizlerle beraber yeni serimiz olan The Dwarves'e başlıyoruz. Çok güzel bir oyundur kendisi. Hem de Türkçe ayrıca. Cüceler yani. Şimdi hikayeye girelim bakalım. Hemen. Ya mükemmel bir oyun diyebilirim. Ben daha ilk yani biraz oynadım. Çok az oynadım hatta. Ama çok güzeldi. Yani mükemmeldi ya. Bir de ben cüce seviyorum. Biraz Lord of the Rings'te hep cücelerin fanıydım ben. Vrakas. Bizleri taştan yarattı. Korunaklı ülkenin korumaları. Kutsal demircinin evlatları. The Dwarves. Güzel, bizler cüceyiz arkadaşlar. Korunaklı ülkenin koruyucularıyız. Korunaklı ülke dediğimiz herhalde insanların yaşadığı falan. Herhalde öyle yani. İnsanların, elflerin falan yaşadığı yer herhalde. Bir de cücelerin. Biz orayı koruyoruz. Hadi bakalım girelim. Biz savaşla başlayacağız direkt. Kapıyı korumak için yapılan bir savaş. Korunaklı ülkeye girilmek için bir kapı yapılmış. O kapıyı koruyacağız şimdi arkadaşlar. CTRL tuşuna basıp karakterin sol üstüne tıklayarak birden fazla karakteri seçebilirsin. Çok güzel. Ne? Saldırganları öldür. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, savaş var. Tak. Atladım aşağı. Var bir şey var. Vur şöyle. Tak, güzel. Bu neymiş? Oo, hadi bakayım. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Abi dur. Çekil. Ya Allah. Bırak asadını ulan. Güzel. Bak bizim cüceler burada. Arkadaşlar biraz hızlı. Hadi gel abi. Hadi rush aynen. Aha, yere düşüyordum. Yere attık. Ben arkaya geçeyim mi ben? Abi ben bir arkaya geçeyim ben. Eyvallah, geçtik. Ya Allah. Atölyeden bir hediye mi? Geldim. Çekil. Ne gelmiş atölyeden? Aha, bomba gelmiş atölyeden arkadaşlar. Ya Allah. Oho. Yeşil delilere bomba atıyoruz. Çok iyi şu an. O canı full olan bir ork var burada. Artık değil. Artık canı full değil. Bomba atmaya devam. Aha, şurada hala ork var arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel yani, inanılmaz. Niye bu kadar ork var burada? Ne oluyor ya? Ne oldu? Kaçıyor bunlar. Tamam. Giselbert Ionai, the father of the Fifthling clan, has not been on the front line of battle against the creatures of Tion for many cycles. Öncede de bulunmamış demir göz. Hadi bakalım. We are too few. This you know as well as he does, but there will be no reinforcements arriving.
Veba mı? Hadi bakalım. Warriors lie inside the fortress dying. The illness is running rampant. Stay at your posts. Be as steadfast as the granite of which we are made. Nothing can break us. Vrakas is with us. Hadi bakalım. Vrakases vidas. Aha. Aha, kral geldi bana. Evet arkadaşlar, sayımız çok azalmış bu arada. Bu ne? Hadi bakayım. For Vrakas ulan. Çok güzel ya. Aa, bu can dolduruyor galiba. Aynen. Güzel. Şeylere bir can dolduralım. Ben şu büyüye daldım. Büyüye dalıyorum ben. Ne yapıyor? Aha. Stun attım büyüye. O ne? Top geliyor. Aha, mancını rushlamamız lazım. Yürüyün, yürü. Bir boruş aldım. Vur şuna. Şu devi de al. Devi al. Al devi. Bekle, sen yapabiliyor musun? Aha. Güzel, çok iyi. Güzel. Sen burayı al, ben şeydeyim, dur. Devdeyim. Aldım devi. Yürü. Sen nasılsın? Şöyle al sen. Gel bir can basalım herkese. Abi hemen Q'yu kullanmamız lazım. Bak. Burayı açmamız lazım. Arkada mancınık var. Ha işte böyle. Atla abi araya. Ha işte bu. Hammer time. Sen şeye çıksana, şunu yük. Yık sen şunu. Dal sen şunu. Biraz da bizim adamları vurdum. Çok güzel. Biri yıkıldı, biri yıkıldı. Hadi bakalım, for Vrakas usta. Can vermeye devam. Güzel, yıktık. Ha, 2 tane mancınık yıktık. Ha, tünellerde bize saldıran bunlarmış. Bu kim ya? In his fury, the old king radiates a ferocious power that none of Sitalia's children could Hadi withstand. bakalım. The slight, willowy being sitting astride the shadow mare just grins down mockingly. You are mistaken. We are Alpha. We are here to destroy the Elfleri yok etmeye gelmişler. All peace-loving beings here in Girdlegard are under our protection, and you cannot open the gate that has barred your path into Girdlegard since the creation of the world. Not us, but perhaps Lan ne yapıyorsun? This cannot be. Silence, you fool! Vrakas, forgive me for what I am about to do. Evet. In formation, you must hold them back until I close the gate. Tamam abi, hemen. Lan gülüyor bir de. Ben tutarım, sen merak etme. Gelin dostlar, gelin, buraya tutuyoruz. Aha. O adam. Gelmeyin lan. Gelme, gelme. Biraz geri çıkalım. Çekilin. Tutuyorum. Sen ne alemdesin? Tamam, tamamlıyor herhalde. Evet. Çok büyük, haşin bir savaş oluyor şu anda. Hadi bakalım.
Biz korunaklı ülkenin savunucularıyız. Al şunu, al şunu. Bir canı kalmış zaten. Al, al sen. Sen öl şurada. Ben şundayım. Tamam. Hepsini indirdik abi. Sen ne alemdesin abi? Ne oluyor? Aha. Ha, kapandı kapı. Abi. Aa, sırtını ok yemiş lan kral. Lan. Bıçak yedik. Look at me. I am Sinthras, the reaper of your death. I will take your life, and the land will take your soul. Get out of my sight, pointy ears, and let me delight at the closed gate a little longer. The gate may have closed, but when you rise again from the dead by the power of the land, Nasıl ya? Ölümden dirildiğim ne? and you will open it. Never. My soul belongs to Rakas. No, your soul now belongs to the land, and henceforth you will belong to it forever. Now die, and return. Then hand us Girdlegard. Hadi bakalım. Ben ülkeyi teslim etmem. Hadi bakalım. Kara elfler bize dalıyor arkadaşlar. Ve orklarla beraber, goblinlerle beraber, yeşil derilerle beraber bize saldırıyorlar. Başaramayacağımızı düşünüyorum. Ben o yüzden hemen çekilme kararı aldım. Bu ne? Aa, 1035 devir sonra. Bu ne güzel alan başı. Tangdil Bolofo. I've got a reputation to uphold. If you can't rely on the metalwork of a dwarf, what can you rely on? You look What a charmer. The maid gives you an ironic, reprimanding scowl. Ikana has been crying half. When you were teething, I carried you around the vaults. You played with my beard and I sang you to sleep. Frala smiles. She's heard this story many times before. That was 23 cycles ago. I'm quite sure you didn't sing. If what you've read about the dwarven lifespan is true, it'll be another 300 sun cycles and more before you are called to the Eternal Forge. The certainty of one Hadi bakalım. witness Frala's death already burdens your heart. Ay bakalım 300 yıl yaşıyormuşuz cüceler. For me, nothing. It's Lot Yonan. He wants to see you in his study. In your mind, you go through all the recent incidents that might have annoyed the Magus. Apart from a few little squabbles with his famuli, nothing worth mentioning happened since the incident with your beard. I'd better not keep the Magus waiting. Okay. See you later. There's goulash for dinner. Akşam yemeğinde dana yahni varmış. İyi. Partiden ayrıldı diye. Ah be abi onlar. Partiye katıldı. Hadi bakalım. Hey, groundling! Come to the kitchen, we need you. Jolison, a fourth degree famulus and your favorite foe among the students of magic, gives you a disparaging Bücürük glance mü? and disappears without waiting for your Sen taştan yaratılmış bir cüceye gel lan buraya. Tangdale! Quick! Or the goulash will get burnt! You immediately recognize what the problem is. A chain running over a pulley for positioning the cauldron is detached from its mounting. Ha. It's a heavy load, and none of the famuli, who feel superior even during kitchen duty, dare do anything. They might burn their finger. Ya üstleri başları kirlenebilir. Hemen geçeyim abla. Hemen. It'd be a waste of goulash. And I'm hungry. Here, hold this. Ha, bu mu taşıyor? Konuşayım bakayım. When you dyed my beard with some magic spell, I had to shave it off. You stroke your beard, which is unusually short. Damn it! Ah, it's heavy. The young human forces through his pursed lips, letting the pot sink a little. Don't you dare ruin my goulash, boy! The cook with beefy forearms glares at the young man, and after Bak şu daha da zorluyor kendini. Dikkatlice incelesene. much concern in your voice as you can muster, you say, Oh no, no, this doesn't look good. you're pleased to Vay arkadaşa giriyor. Get you back for this, groundling. Sensin la bücürük.
Hadi ver tamir edeyim hadi. Tamam ver. Hadi tamam. You damned freak! For a moment, you hope the famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his senses and leaves the Aklı kitchen başına in gidip his face. mutfağı terk ediyor. Pair you are. Tabii olduk ya biraz. Biraz olduk. Merhaba Frala, sen nasılsın? Do you know what Lot Yonan wants? The maid gives you an amused look. She has often accused you of making things more complicated than necessary. Okey. Hemen Lotia'nın yanına gidelim. Şuradan değildir büyük ihtimalle. Şurada bir kapı var bak kesin. Lotia'nın çalışma odası. Selam. Ben konuşamıyorum galiba. Tamam. Girelim bakalım içeri. Oyun bir anda değişti. Az önce savaşan bir cüce lideriydik. Şimdi demirciyim. Çok güzel. Lot Ion kim acaba? Inon. Lot Inon muydu? Neydi? Lot Yonan. Lot You Yonan. wish to speak with me. Tungdil, come in. There is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Black Saddle, 300 miles away. Kara Semer'de. Miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. With pleasure. Güzel. Çantada ne var? Belki yol sırasında başka bir şey. Boş ver, yakında yola çıkacağım de gidelim Be hadi. on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Varakas too, of course. I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. Görüşürüz Latia'nın. Hemen yola çıkacağım dedik. Balta alacağız. Bir balta lazım yani, Vikingiz o kadar. Değil mi? Ya çekiç ya balta vereceğim bana. Umarım değil mi oyun? İnşallah. Kılıç falan verme. Ben kılıç kullanmam, Vikingim ben. Ya ne Vikingi? Cüceyim ben. Deri örtünün altına mı bak? Örse bak. Demir ocağın ateşine bak. Deri örtünün bir altına bak bakayım. Balta. İyi. Güzel. Tamam, balta bulduk. Yani herhalde yiyecekleri buradan alırız. Değil mi? Vegetables, bread, cheese, but the cook is not to be trifled with. Many painful knuckles have taught you that she knows how to... Oho, kafasının arkasına gözleri. Frala ile konuşalım ya. Hello, Frala. Kumanya istedim. Bu. Kumanya istedim. Provisions for 300 miles. You're grinning from ear to ear. Finally, you've got the chance. Bu arada tipimiz de yakışıklıymış ha. Tungdil, that's no errand. That's an epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make sure the cook doesn't see. I'm going to Black Saddle to return a few things to a former apprentice in the Magus. You pocket the rye bread, sausages, and ham. Enough food for the first few days of your journey. Güzel. Perhaps I'll even meet some dwarves on the way. Frala throws you a cautious glance. It's a tricky subject that you can't help but broach. There aren't dwarves down here. You're the only one in Idaslane as far as we know. Hadi bakalım. I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan. Yes, maybe. Frala has reminded you more than once that Lot Yonan wrote to the dwarf clans and none of them were missing a dwarf boy. Ah be abi. I've got a present for you. You take out a symbol of protection that you've carefully made from 3 horseshoe nails. It's not the finest jewelry in Girdlegard. Ha. One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. She glows with happiness as she takes the pendant.
For me. But why? Abi Frala ile sevgili mi olacağız ya biz? Ben cüceyim. You're like a little sister to me. You could have said, but you settle with a shrug and a crooked smile. Kardeşim gibisin demeyecektin ya. I've got a long journey ahead of me. Aa, o da bir şey verdi. Blessing of Palandial and Vracus to protect you from all danger in your journey. Here, a talisman. Whenever you look at Bak it, şey beni think hatırla. of me. Devon'a hoş bir hediye getirmeyi de unutma. Mischievously. And of getting me a nice present. Tamam getiririm hediye. Hadi bakalım. Kumanyamızı da aldık. 17 günlük yiyeceğimiz var. Güzel. Bir envantere bakalım. Bu karakterimiz Tangle. Tangle abicim. Nelerimiz var? İnatçıymışız. Tangle sağlığı %36 zırh ve hasar avantajı kazanır. İyiymiş. Demirci darbesi. Hasar veren, onları geri iten kudretli bir darbe. Güzel. Bir de ne vermişti Frala? Frala'nın atkısı. Giyinen kişiye iyi şans getirir. Büyülü yapıtları da büyücüye vereceğiz. 210 da altın var. İyi abi. Gidelim bakalım. Lothian sığınaklarını terk ediyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel bir macera olacağını düşünüyorum. O kadar ama. Düşünüyorum sadece. Ne oluyor? How nice to see you again, Lothian. It must have been an age since we last met face to face. Nudin, welcome. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Nudin immediately. Leos Nudin. This land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about 60 orbits ago during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. Haydi bakalım. Kara harfler geliyor. Ork sürüsüyle beraber. And a huge horde of orcs have marched into. Kapılar zayıflamış. Büyülü duvarlar. Able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. 6 derken? We need the combined power of the six. 6 büyücü galiba. Bu biri. Bizim Lothian'ın da diğeri. Bir tane de 4 tane bir diğerleri varmış. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. Bu ne büyücüsü ya? Her yeri şişmiş. Her yeri şişmiş ya eleman. Bakalım yolculuğumuza çıkıyoruz. 300 mil diyor. 300 mil kaç kilometre yapıyor? Blinded by the sunlight, you squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. Ah be abi. Neyse ilk yolculuğumuza başlıyoruz. Hadi gidelim. You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight. But a smile spreads across your face nonetheless. You've covered a decent... You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs are stiff and achy. Trying not to feel sorry for yourself, you throw your rucksack over your Hadi shoulder. bakalım. Cüceler mızmızlanmaz. Nereden gitsek ya? Bir şöyle bir bakalım ya. Bakamıyoruz. Abi niye geçemiyorum? Neyse ya. Şöyle geçiyoruz tamam. Neymiş burası? Gauragar. Leos Nudin. Leos Nudin buralar. Köyleri falan ziyaret edelim. Şuraya götüreceğiz herhalde. Nereler varmış ya? Buralar neresi? Raniriba var. Veyun var.
Oran Mayra var. Sapoiren var. Singapur. Singapur var. Yani inşallah öyledir. Ne Kingdom? Second Link Kingdom. Şeyler nereden geliyor? O elemanlar. Mistmar var burada. Forning var. Evet. Ama o elemanların nerede? Black Range'ler. Karanlık taraf. Buradan geliyorlar. Tamam. Buradan geliyorlar. Okey. Hemen gidelim şöyle. Nereden gidelim? Ben şuradan gideceğim ya. Hiçbir şey olmadı. Around midday, with the sun high in the sky and the first beads of sweat appearing on your forehead, you see something move next to the road. The creaking leather armor, the clattering rucksack, and a dwarf's inability to be quiet makes the crows flap around as you move from one bush to another. You give up trying to be stealthy, stand up straight, and see two human bodies in the İki insan cesedi mi? Oho. Bir dakika bakıyorsun der. Ne oldu? Savaş meydanına mı gireceğim? İki insan cesedi var işte. Sakın bir de canlanmasınlar iki insan cesedi. Bak. Sakın ha. Sakın. Bak iki insan cesedi var burada. You don't see any signs of a struggle in the area where the corpses are lying. Were they stabbed by a companion? A stranger could hardly have crept up on them. Bak bir kim cesede. You look down on a tall, broadly built man. He's wearing dark brown leather armor that is strengthened with iron plates. There's a sword lying next to him. Kılıçta hiç kan izi yok. Çanta var. Aha çanta var. A rucksack that probably belonged to one of the dead. It seems to have been searched and then... Ah be abi. Çantayı araştır. You find a few implements, some provisions. Kumanya güzel. A route is drawn on it from Parista, Nudin's capital, to Lotyonen's vaults. Nasıl ya? Cesedi çevir var. Çevireyim. There are some narrow stab wounds in the man's chest. The cuts are too big to have been made by arrows, but too small for... Bıçakla yapılmış yani. Şu cesede de bakalım. A slender man lies in front of you, dressed in an expensive robe. It is in the colors of Turgur the Fair-Faced, one of the Oh. The dead man must be one of Turgur's family. Does this mean that Turgur the Fair-Faced is in Parista and wanted to send Lotyonen a message? And if so, why didn't he use magic? Did he want to contact him without anyone noticing? Why all this secrecy? Ne oluyor lan? Çevir bakayım bunu. The man has the same incisions. It's clear that both men were killed by the same weapon. But what that... Evet arkadaşlar. Neyse biz buradan gidelim. Gidelim ya biz buradan. Bu arada oyun kasıyor değil mi sizde de? Sizde de kasıyor çünkü. Hemen. Ortaymış. Hızlı en hızlı en hızlı. En hızlı iyidir. Bakalım. Çok güzel. You scour the area once more and ask yourself what to do next. Kal ve daha fazla ipucu ara. Ölüleri göm ve yolculuğuna devam et. Ölüleri göm abi. Boşu boşuna yolda kalmasınlar. Hadi bırak aslan rahmet diyoruz yani. And strenuous work digging shallow graves in the ground with a stick and covering the corpses with a few stones. Evet kargalar yemesin yani. Continue on your way so as to put a few more miles between you and your group. Şöyle şuradan gideceğim ya. Şuradan şuraya. Niye bilmiyorum. Hiçbir şeyler. Burada bir köy var. As the gable end of a small farmhouse and a barn appear from behind a hilltop, you hear the loud cries of children at play. A girl runs along. The boy is trying to catch up his sister with a determined look on his face. But his fight... Dostlar şekilde selamlayalım. As you raise your hand to greet them,
The boy catches sight of you. His eyes grow wide, and he points to you with a chubby little finger. Orada mı? All he can manage to say is, "There." Now the girl has turned to face you too. Before you can say a word, she lifts her little brother up into her arm. Without rushing, you follow the children to the farmhouse into which they've disappeared. After a few moments, their father is a thick-set man with grey hair. I am Opatia. This is my wife, Remsa. Hayırlı işler abi. It's a pleasure to meet you. My name is Tungdal. You try to make your voice sound as harmless as... Over the last few days, have you seen two travelers heading east? Opatia looks at his wife, but she shakes her head. Why do you ask? You wave dismissively. Oh, nothing. They were just friends that I was hoping to meet. Evet. I'm sorry if I scared your wife and children. The man waves dismissively. No. It's just that my fair woman is especially jumpy these days. Dostumsun ya. Orcs have been spotted near Calmstead. You should take it more seriously. The farmer's wife clutches her daughter even tighter before the girl finally protests. The boy steps forward excitedly and cuts the air with his stick. If strangers come, we're supposed to run away, but I can hit them too. Çubukla mı? Opatia pats his son on the head, laughing. We're safe. The orcs have no reason to come so far north. İnşallah. Wouldn't it be better to move to one of the bigger villages if there are orcs around? The farm is our livelihood. We can't just leave the place. The fields don't look after themselves. King Tilligorn's cavalry will take care of the orcs, or Lord Yonan and his magi. Hadi bakalım. The cavalry can't be everywhere at once. Evet. Even a handful of orcs would be enough to. Yeter, doğru diyor. Abla da doğru diyor. Once the seeds are planted, I'll build the hideaway, just as you wish. But what use is a hideaway if we've nothing to eat in the autumn? Önce ekim I'm sonrasında. not sure whether the orcs will come here, but what is for certain is that you will starve without a harvest. That's exactly what I said. Opatia lays a hand on his wife's shoulder. Don't worry, I'll build a hideaway as soon as everything else is taken care Aynen of. öyle. But Trust me, even the good dwarf here says it is so. And if anyone knows about orcs, then it's the dwarves. Eyvallah eyvallah Sam dostumsun. nods slowly, then looks towards the ground glumly. If you say so. You bid farewell and set off on your way. The children follow you for a while before saying their goodbyes in laughter. Hadi bakalım, and çocuklar run bizi takip towards the ediyor. farm. Görüşürüz çocuklar. Şurada da bir köy var. Burada bir olay var. O ne abi? Bir şey geliyor bana doğru. You see a flickering light through the trees some way from the path. Kan içinden It geliyor. might come Aa, from kamp the ateşi. campfire. Ne var? Kim var acaba? Ateşe paldır küldür yaklaş ki kimse ürkmesin. Evet. Gizlice şöyle paldır küldür. Towards the fire with confident strides until you finally make out three broad-shouldered men with axes. Two rabbits are sizzling over the fire. Once you reach the edge of the firelight, you say amicably. Greetings. The men jump up and grab their axes. Who's there? He. I'll be. Is that a groundling? The men look you over suspiciously. My name is Tungdal. May I know with whom I have the pleasure? Ne oluyor lan? Hepsi gülüyor. A perfect stranger, a groundling speaking like a king. We are woodcutters. Talk our language, or better still, get lost. I only wanted to be polite. Sod your politeness and your pretty words, groundling, and be off with you. The man strengthens his grip on the axe. Tamam, gidiyorum be. Looks at you with sinister yellow Bir dakika. eyes. Siz kime atar yapıyorsunuz lan? Dur.
Silahınızı indirin yoksa kendi silahımı kuşanmak zorunda kalırım lan. Down your weapons or I'll be forced to use mine. Bir cüce ile takışmak. Bücürük bak. Var ya. Bu baltayı ağaç keseyim diye taşımıyorum. This. I am a dwarf with an axe, and I don't use my axe for cutting down trees. The men are visibly unsettled and lower their axes a little. I thought so. You turn your back on the men and walk back to the path confidently. You don't hear any steps behind you, and only once you've put distance between you do you dare look back over your shoulder. None of the men have followed you. You sigh with relief. It could have ended up a very painful experience if you'd provoked the men or shown them any weakness. Adamları tehdit ettim ya. Mis gibi işte bu. Bir an video gitti sandım da birkaç sorunu var arkadaşlar. Yani OBS programı biraz bozuk da şey yapmayın. Kusura bakmayın. Birkaç dakika sessiz olmuş olabilirim. Neyse izlediğiniz için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.